Ege'nin öte yakasının, Yunanistan'ın belki de deniz tatili için gezilebilecek en güzel iki noktasını geziyoruz. Halkidiki ve Tasos. Hadi başlayalım. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. Yunanistan'ın yaklaşık 2000 adası var. Biz onlardan belki de en güzellerinden bir tanesine, Tasos'a yolculuğa çıkacağız. Zaten görüyorsunuz arkada yemyeşil ormanlar var. Hani genelde bu Yunan adaları makiler ya da bozkırlarla kaplıdır. Burası tam tersine ormanlarla kaplı. Şeyden de bahsedeyim, neden Tasos? Daha doğrusu bu rotayı tercih ettik biz. Birincisi İstanbul'dan araçla gelebileceğiniz bir nokta. Hatta açıklayayım onu da. İstanbul'dan yaklaşık 3 saat, 3,5 saat giderek İpsala'ya, sınır kapısından sonra da 2 saat giderek feribot durağına geliyorsunuz. Feribotta da 1 saatlik bir yolculuğunuz var Tasos'a ki şu anda zaten gördüğünüz üzere feribottayız biz de. Bu önemli bir tercih kaynağıydı. Bir diğeri, en azından bazı ülkelere nazaran daha uygun fiyatlar olmasını beklediğimiz için buraya geldik. Bir de Kurban Bayramı tatilindeyiz. Kurban Bayramı'nda tahmin edersiniz Türkiye oldukça kalabalık. Birazcık daha sakin bir yere gezmeyi tercih ettik biz. Tasos'tayız. Tasos'ta 3. günümüz bugün. Sonunda güneş açtı. Biz de tabii güneşi değerlendirmek istedik. Tasos'a geldiğiniz zaman size ilk önerilecek yerlerden bir tanesi La Scala Beach. Biz de bugünü burada değerlendiriyoruz. Aslında La Scala bizim kalmış olduğumuz Limonos bölgesine arabayla yaklaşık 5 dakika mesafede. Arabayla buraya geldiğiniz zaman dışarıda ücretsiz otoparkı var. Oraya park edebilirsiniz. La Scala Beach'ten bahsedeyim. İleride solda az sonra göstereceğiz. Palmiye ağaçları var. Palmiye ağaçlarının altında şezlonglar var. Çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir alternatif de aslında arka tarafta gördüğünüz restoran ve bar. Burada da bir şeyler içip bir şeyler yiyerek vakit geçirebilirsiniz keyifli bir şekilde. Bu arada La Scala Beach'in denizi de oldukça güzel. Aynı zamanda sporları da var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Giriş ücretinden de bahsedeyim. Aslında bir giriş ücreti yok. Sadece çok makul bir fiyatta bir harcama limiti var. Onu doldurarak rahatça vakit geçirebilirsiniz. Sadece ufak bir tavsiye. Erken saatte gelirsiniz. Yer bulma ihtimaliniz daha yüksek. La Scala Beach'e mutlaka gelin. Şu anda Tasos'un meşhur plajlarından bir tanesindeyiz. Aliki Beach'teyiz. Aliki Beach'in denizi turkuaz, oldukça şeffaf, gerçekten çok güzel bir deniz. Büyük kısmı da kumluk bir alandan oluşuyor. O yüzden deniz açısından muhakkak tavsiye edeceğimiz bir yer. Arka tarafta ise plaj kısmı var. Aslında plaj kısmı tek bir tesisten oluşmuyor. Birçok restoran var. O restoranların kendine ait şezlong bölgeleri var. Çok kaliteli tesisler olduğunu söyleyemeyeceğim. Buraya insanlar genelde denize güzel olduğu için geliyor. Ama uzun uzun vakit harcayabileceğiniz bir tesis arıyorsanız çok da doğru nokta değil diyebilirim. Şu an hemen Aliki Beach Club'ın yanında Aliki harabelerinin ve aslında trekking yolunun üzerindeyiz. Burada hem harabeleri ziyaret edebiliyorsunuz hem de çok güzel bir trekking yolu var. Burada rahat rahat yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Tabii tek harabe olan nokta burası değil Tasos'ta. Birçok noktada harabeler görebilirsiniz. Çünkü 3500 yıllık bir geçmişe sahip. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olunca, bir de Yunanistan'da olunca doğal olarak Yunan mitolojisiyle ortak birçok hikayesi de oluyor. Ben bu hikayelerden bir tanesinden bahsedeceğim. Hikaye Zeus'la alakalı. Zeus birçok kez aşık olmuştur farklı kadınlara. Bu kadınlardan bir tanesi de Europa'dır. Europa, Fenike kralı Aginor'un kızı. Europa'ya aşık olur Zeus ve yanaşmaya karar verir ama bu çok da kolay değildir. Neticede kralın kızıdır o. Bir şekilde bir yöntem bulmalıdır ona rahatça yanaşabilmek için. Ve bu yöntemi kılık değiştirmekte bulur. Kendini beyaz bir boğaya çevirir Zeus. Boğaya çevirdikten sonra gizlice sürülerin arasına karışır. Aginor'un sürülerinin arasına karışır. Ve bir şekilde Europa'ya yaklaşır. Yalnız kaldığı bir anda da Europa'ya kendini sevdirir. Europa boğayı sevip üzerine bindiği anda da denizleri aşarak Zeus onu kaçırır, Girit adasına saklar. Girit adasına gittikleri zaman Zeus artık boğadan yeniden Zeus'a dönüyor
ve kendini, kimliğini tanıtır. Tanıttıktan sonra Europa'nın kalbini çalması gerekir ve bir takım hediyeler verir. Bu hediyelerden ben bir tanesini ilginç bulurum. Doğal olarak Tanrı Zeus bizim gibi Swarovski taşlı kolye almaz Europa'ya. Kalbini çalmak için ona yıldızlar hediye eder. Hatta bir takım yıldız hediye eder. Bu kaçırılma hadisesini anımsatması için de hala daha bildiğimiz boğa takım yıldızını Europa'ya hediye eder. Hediye ettikten sonra birçok noktada kaçmaya devam ederler beraberce. Tabii Fenike kralı Aginor da emir verir. Hem çocuklarına hem de bir yandan torunu Tasos'a. Der ki kızım Europa'yı bulun. Onlar da her yerde Europa'yı aramaya başlarlar. Torun Tasos bütün Avrupa'da aradıktan sonra bir duyum alır. Zeus ve Europa'nın bu adada saklandığına dair. Ki aslında bu duyum doğrudur da hemen peşlerinden bu adaya gelir. Ama geldiği zaman Zeus ve Europa bir süre burada saklandıktan sonra artık başka diyarlara kaçmışlardır. Buraya gelen Tasos ise artık çok yorgundur. Aramaktan bıkmıştır. Aynı zamanda da adaya aşık olur ve bir karar verir. Verdiği karara göre buraya yerleşir. Ailesiyle birlikte hayatı boyunca burada devam eder. Ve bu adada o gün bugündür Tasos Adası olarak anılmaya devam eder. Mermer, Yunan medeniyeti için ve Yunan mimarisi için çok önemli. Tasos'ta mermer ocakları konusunda oldukça zengin bir nokta. Tabi burada Tasos'ta mermerden sadece inşaatta değil, turizmde de faydalanılmış. En fazla faydalanan iki noktadan bir tanesindeyiz. Portavati Beach'teyiz. Öncelikle yolunu söyleyeyim. Gerçekten çok kolay bir yol değil. Asfalt bir yoldan gelmiyorsunuz. Ama gelinebilir. Yani herhangi bir binek araçla, zaten gördüğünüz gibi birçok insan da binek araçlarıyla buraya bir şekilde gelmiş. Buraya geldiğiniz zaman bir tane tesis de var. Tesis konusunda çok sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Geniş bir alana sahip bir tesis. O yüzden şezlong bulmakta çok da zorlanmazsınız. Buradaki plajın olayı ne dersiniz? Zaten gördüğünüz üzere kumu biraz beyaz ağırlıkta. Bunun nedeni de mermer taşlarının da serpiştirilmiş olması üzerine. Bu sayede de güzel turkuaz bir görüntü elde edilmiş. Buradan iki tane var. Daha doğrusu bir de Marble Beach isimli ünlü bir beach var. Buraya yürüyerek yaklaşık 5 dakika mesafede. Yani birine geldiğiniz zaman birinde yer yoksa ya da çok memnun kalmazsanız diğer beach'e gidebilirsiniz. Tasos'a geldiğiniz zaman yapılabilecek aktivitelerden bir tanesi de köy gezileri. Tasos'ta 4 tane temel köy var. Biz şu anda Panagia köyündeyiz. Belki de en meşhur turistik olanı zaten burası. Bu köye geldiğiniz zaman arkamda gördüğünüz gibi zaten birçok iki katlı birbirinden şirin evler sizi karşılıyor olacak. Bu köylerde tarım çok fazla gelişmiş değil. Genelde bal üzerine, zeytinyağı üzerine, balıkçılık ve turizm üzerine çalışıyorlar. Geçimlerini böyle sağlıyorlar. Hafta sonları çok yoğun oluyor. Ama daha hafta içi bir gün gelirseniz bu şekilde sessiz, sakin bir şekilde karşılayabiliyor bu köyler size. Bu arada bu köylerle ilgili bir özellik daha, hepsi dağın yüksek taraflarına inşa edilmiş durumda. Bunun da bir nedeni var. Vakti zamanında Tasos'un en büyük derdi korsanlarmış. Sık sık korsan saldırıları oluyormuş buraya. Korsanlardan korunabilmek için dağın ormanlık alanlarının içine daha gizli kalabilecek şekilde bu köyler inşa edilmiş. Tasos'un çarşısından, daha doğrusu Limionos'un çarşısından sesleniyor. Limionos'un çarşısı çok da büyük bir yer değil, birkaç sokaktan oluşan ufak bir çarşı. Tahmin edersiniz turistik yer olunca ana konsept turistik eşyalar, hediyelik eşyalar, Tasos'a dair anı mahiyetinde bir şeyler satın alabilirsiniz. Bir de yöresel ürünler, bal gibi, zeytinyağı gibi bunları satın alabilirsiniz. Yöresel tatlar olduğu düşünülen, iddia edilen şeylerden, mesela dönerden alıp yiyebilirsiniz. Bunun dışında birkaç tane de ucuz restoran var. Mesela bir tanesini görüyorum karşı tarafta. 1 euroya, 1,2 euroya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bunlar için giyinebilir. Ara sokaklarda tavernalar var. Yine özellikle gelen turistler buraları sık sık ziyaret ediyorlar. Tasos'tan Halkidiki'ye giderken Kavala'ya uğramaya karar verdik. Kavala'da da
İsmi Bugatti olan bir tatlı var. Mutlaka onu yiyememiz söylendi. Biraz araştırma yapınca bir mekan buldum. Mekanın ismini de ekleyeceğiz. To Criso zannedersem mekanın ismi. Bulduğumuz yer Kavala'ya yaklaşık 15 dakikalık bir mesafede. Arabayla 15 dakikalık bir mesafede. O kadar yola değer mi? Kesinlikle değer. Çünkü geldik. Birincisi tatlı inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Bu arada tatlı hamur içi karışık bir şey. İçinde vanilya dolgusu var. Başka seçenekleri de bulunuyor bu arada. Tek seçenek bu değil. Biz vanilyalı olanı tercih ettik. Mutlaka gelin ve deneyin. Bu arada şeyi de sorduk. Frappe var mı diye sorduk. Menüde görememiştik çünkü. İçerideki hanımefendi çok net bir şekilde burası Yunanistan, tabii ki frappe var dedi. Özet olarak Kavala'ya gelin ve buraya mutlaka uğrayın. Tassos'ta, Halkidiki'de, daha doğrusu Yunanistan'da özellikle yol kenarlarında bu tarz şapellere bayağı bir rastlıyorsunuz. Biz de rastladık. En başta çok da sempatik bulduk. Çok da güzel şapeller vardı. Ama burada bize ev sahipliği yapan, daha doğrusu otel sahibiyle konuştuğumuz zaman bize bir bilgi verdi. Verdiği bilgiye göre aileler burada özellikle kazalarda birileri sevdikleri öldüğü zaman o öldüklerinin anısına o yola bir tane şapel dikiyorlarmış anı olarak. Tabii bu bilgi beni oldukça üzdü. Daha doğrusu beynimde sürekli bu bilgi dolaşıyor desem yanlış olmaz. Çünkü yol kenarında bu şapellerden inanılmaz fazla var. Yani hakikaten insan buralarda dolaşıyorken sanki bir mezarlıkta dolaşıyormuş gibi hissediyor. Bu arada şapellerin hepsi aynı değil. Her biri süsü olarak, boyutu olarak değişiyor. Zannediyorum ailelerin maddi durumuna bağlı. Bazıları çok daha küçük metal şapellerden mi oluşuyor? Bazıları bu boyutlarda. Hatta yol kenarında gördüğünüz bazı şapeller neredeyse kilise büyüklüğünde. Ama ortak olan şey var. Ölülerin anısına, özellikle kazadan ölenlerin anısına yol kenarına dikildikleri. Bugün de Halkidiki'nin orta bacağında Manusa Beach'teyiz. Manusa Beach arkamda gördüğünüz gibi bugün bayağı şanslıyız. Çok güzel manzaramız var. Çok güzel bir koyun ortasında kalıyor. Eğer siz de bizim gibi böyle yeşillik bir alan olsun, bir yandan bir koy, güzel bir deniz olsun diyorsanız tavsiye edilebilecek bir yer. Tesisle de alakalı biraz bilgi vereyim. Birincisi şezlongları görüyorsunuz. Oldukça rahat şezlonglar var burada. Bir tık lüks mekan diyebilirim hatta burası için. Fiyatlar da şezlonglar için değişiyor. Kademeli yapmışlar, işte en ön, en arka, manzaralı, manzarasız gibi ayrımlar yapmışlar. 2022 için 15 ila 30 euro arasında değişiyor fiyatlar. 2 kişi için fiyatlardan bahsediyorum. Bu arada tesis oldukça büyük. Yanında da bir tane butik otel var. Orada da kalınabilir. Hatta şeyi de gördüm, çok enteresan. Beach Club'ın ardısında otel de oluşundan nedenle herhalde spa, masaj salonu vesaire de var. Onlardan da faydalanabiliyorsunuz. Hatta bir market dahi var. Yolunu da söyleyeyim. Yaklaşık 1 kilometre boyunca toprak bir yoldan geliyorsunuz. Yağmur çamur olmadığı zamanlarda yavaş yavaş geldiğiniz takdirde çok bir problem olmayacaktır. Sadece dikkatli gelmeniz gerekecek. Halkidiki'de Orange Beach'e geldik. Daha doğrusu Orange Beach burada bulunan bir tesisin adı. Muhit'in adı ise farklı. Muhit'in adı çok zor. Hiç kendinizi zorlamayacağım, o yüzden aşağıya bırakırız zaten, oradan okursunuz. Orange Beach'te dediğim gibi Muhit'te bulunan bir tane tesis. Gelip orada şezlong kiralayıp orada vakit geçirebilirsiniz. Ama alternatif var. Şimdi arkanızda görmüyorsunuz ama bayağı ormanlık bir alan var. Ormanlık alanda şezlongunuzu ya da sandalyenizi getirirseniz oraya atıp vakit geçirebilirsiniz. Hatta ufak bir tane de market gibi bir şey var. Fiyatlar da gayet uygun. Oradan alışverişinizi yapıp gün boyunca orada takılabilirsiniz. Deniz nasıl? Bilmiyorum, görüntüde ne kadar görünüyor. Bayağı iyi bir deniz var. Onu söyleyeyim. Çok şeffaf. Kumu da güzel. Bir de kayalıklar da var. Kayalıklardan da denize girebilirsiniz. Çok iddialıysanız biraz daha ileri gidebilirsiniz. Nude plajı var o tarafta. Eğer iddialıysanız o tarafta da vakit geçirebilirsiniz. Yani özet olarak şunu söyleyeyim, mutlaka gelmeniz lazım. Sadece geldiğiniz zaman da göreceksiniz, çok kalabalık bir yer. Bayağı bir ara bırakmış ormanlığın içinde insanlar. Ama gene de dediğim gibi çok şezlong kültürü olmadığı için gölge bulduğunuz herhangi bir yere sandalyenizi atabiliyorsunuz. Daha önce Tassos'la alakalı çok doğal güzellikleri olduğunu, ormanlarla dolu olduğunu söylemiştim.
Ya doğruyu söylemek gerekirse daha güzelini beklemiyordum. Hakikaten Halkidiki orman konusunda daha da bol, daha da zengin bir yer. Haritada Halkidiki'ye bakarsanız böyle birinin 3 parmağı Ege Denizi'ne girmiş gibi görsel vardır. Bunun da Yunan mitolojisinde tabii ki bir yeri var. İnanışa göre vakti zamanında Poseidon Titanların 2 tanesine kızıyor ve bunun üzerine mızrağını atıyor. Mızrak buraya düşüyor. Mızrağın uçları da bu adanın 3 şeklini oluşturuyor. Dediğim gibi baktığınız zaman 3 tane yarım adadan oluşuyor aslında Halkidiki. Bunların bir tanesi Athos, dağıyla meşhur olan Athos. Bir tanesi Sitonia, bir tanesi de Kassandra diye geçiyor. Athos'tan başlayalım. Aslında Athos'u ziyaret etmek çok da kolay değil. Hele bir kadınsanız imkansız. Athos şu an yaklaşık olarak 7 tane manastırın olduğu, yüzyıllardır Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen bir alan. Şu anda da zaten bu manastırlara verilmiş durumda. Sadece erkek ziyaretçiler gidip burayı ziyaret edebiliyorlar ki UNESCO tarafından da zaten korunmaya alınmış bir bölge. O yüzden çok da turistik olarak düşünmeyin bu bölgeyi. Çok eski, çok tarihi ancak ziyareti çok da kolay olmayan bir bölge. Orta bacak diye adlandırdığımız yer ise Sitonia ki biz de orada kalıyoruz. Arkamda da zaten bir Stonia'da güneş batımı manzarası görüyorsunuz. Sitonia daha çok butik otellerin olduğu, daha sessiz sakin, gelip keyifli vakit geçirebileceğiniz ama çok da büyük tesis aramayacağınız, böyle gece hayatı aramayacağınız, huzur istiyorsanız gelip böyle keyifli bir şekilde vakit geçirebileceğiniz bir bölge. Diğer ayaksa Kassandra. Orası aslında Yunanistan'ın en büyük otellerinin bazılarının olduğu, işte ünlü şeflerin bulunduğu restoranlar, güzel gece hayatına dair tavernalar, mekanların olduğu, hatta golf sahalarının bile olduğu bir tık daha pahalı, daha lüks tatil yapabileceğiniz bir alan olarak biliniyor. Bu 3 bölgeden istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şeyi de belirteyim, yani burası Tasos gibi değil. Halkidiki'de bir yarımadadayken diğerine hareket etmek çok da kolay değil. Ama tekrar şunu da söyleyeyim, mutlaka gelmelisiniz. Müthiş bir doğal güzellik, müthiş mitolojik hikayeler, müthiş plajlara sahip bir yer. Halkidiki'den selamlar.